Alkışlayarak yayına girmek istedim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce Y Plus defilesini izledik. Yanımızda da tasarımcı kimliğiyle Yakup Biçer var. Konuklarımız da sektörden gerçekten çok değerli isimler Oğuz Erel ve Güneş Güner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Heyecanlıyız hepimiz değil mi? Yoksa tek ben mi heyecanlıyım? Hep beraber. Biraz var heyecan. Biraz var mı heyecan? Aynen. Ben de Ama- heyecanlıyım. İçim rahatladı. Aynen. Peki o zaman ilk sizinle başlamak istiyorum. Y Plus yeni bir marka ama moda dünyasında hızlı bir ivme ile yükselişe geçti. Siz moda sektöründe aslında çok tecrübeli ama tasarım yolculuğunda da yenisiniz. Evet. Moda sektöründe tamamen farklı bir alanda edindiğiniz tecrübeler tasarımcı kimliğinize nasıl yansıdı? Şimdi şöyle, benim 30 yıllık bir moda sektörüne 30 yıllık bir geçmişim var. Ama modanın farklı bir kulvarında yer aldık biz. Ortağım Öner Evez'le beraber yurt içinde ve yurt dışında birçok moda evinin, markanın defile organizasyonlarını, defilelerinin konsept danışmanlığını ve kreatif direktörlüğünü üstlendim. 2000'lerin başından beri zaten ben cinsiyetsiz, zamansız ve rahat bir giyim tarzım var. Tabii ki o dönemlerde baktığınızda kendinize yakın bir markadan bir şeyler bulamıyordum. Yani kendime özgü bir şeyler bulamıyordum açıkçası. Ne yaptım? Küçük küçük deneysel birkaç tane tasarım yaptım. Onları ürettim, giymeye başladım. Zaten rengim siyah, ana ağırlıkla Gözüküyor. görmüşsünüzdür. Ben de size uygun giyindim. Çok yakışmış. Ve bu çevremde çok beğenildi, talep görmeye başladım. Ben de daha sonra düşündüm neden böyle bir marka yaratmayayım diye. 10 yıl önceden şirketimi kurdum. Yani yaklaşık 3 yıldır da markanın kendi stilini, tavrını yansıtacak olan DNA'sını oluşturmaya çalıştım ve Y Plus'ı yarattım. Y Plus DNA'sında her yaşa, her cinse, zamansız ve cinsiyetsiz, rahat ve konforlu bir giyim sunan bir koleksiyon sunduk açıkçası. Ve bu konuda da çok büyük bir beğeni aldık. Çok şey yaptık. Hatta şu anda farkındayız. Dünyada da cinsiyetsiz, zamansız ve rahat giyime doğru ilerleyen bir akım var. Evet, çok doğru. Ve bu geleceğimizin modası olarak öngörülüyor. Yani Y Plus yaratırken zaten bir moda markası değil. Yani biz daha çok bir stil markası olma yönünde adımlar attık. Zaten herkes kabul etmeli, stil modadan daha kalıcıdır. Kesinlikle. Çok güzel konuştunuz. Sağ olun. Peki koleksiyonunuzda kültürümüzün öğelerinden biri olan pehlivanlardan Evet. ilham alıyor ve onları bir süper kahraman olarak tanımlıyorsunuz. Pehlivanlık kültürü sizin için ne anlam ifade ediyor? Bize Şimdi- biraz bahseder misiniz? Pehlivan nasıl doğdu? Kısaca ondan ben söz edeyim. Ben tarih çok seven bir insanım ve tarihi ama bu tarih denince okullarda öğretilen tarihler aklımıza gelmemesi lazım. O geçmişteki tarihlerde yaşanan kültürel, sanat, spor, her şeyin yer aldığı tarihler. Hatta o dönemde yaşamış olan bireylerin hikayelerini, yaşanmışlıklarını okumak, onları incelemek benim daha çok ilgi alanıma gidiyordu. Hatta biyografik hikayeler okuyup dinlemeyi çok seviyorum ben. İlk koleksiyona başladığım zaman da o dönemlerde Koca Yusuf'un biyografik bir hikayesini okudum. Daha sonra onu araştırdım, bir belgeselini izledim. Çok trajik sonu olan bir konusu vardı ve orada yola çıkarak koleksiyon ismini Pehlivan koyduk. Tabii Pehlivan koyunca da hemen bir şey olmuyor, şey olmadı. Pehlivan'ı çok iyi araştırdık. Yani nasıl bir şey yaratabiliriz, ne yapabiliriz gibisinden. Oturduk birbirimiz arasında fikir alışverişlerinin bulunurken baktık ki Pehlivan bizim aslında çok geçmişimizde, çocukluğumuzdan bile gelen etkileri var. Çünkü dedelerimiz, ninelerimiz, babalarımız bize pehlivan gibi kuvvetlisin, işte pehlivan gibi maşallah diye diye aslında biz küçüklüğümüzden beri bunu yaşıyoruz. Biz de dedik ki bunlar demek ki bizim çocukluğumuzdan beri gelen kahramanlarımız. Biz kendimize bir süper kahraman yaratalım dedik. Buradan yola çıktık. Tabii ki bu hikayemize devam edeceğiz. Mesela pehlivan güreşen Kırkpınar'a gittik, inceledik, güreşen pehlivanları inceledik. Oradaki fotoğraflar çektik. Oradaki fotoğraflardan çizimleri illüstre ederek desenler oluşturduk, kamuflajlar oluşturduk. Bunları da koleksiyonumuza yansıttığımızı düşünüyorum.
Şahane. Sağ Gerçekten olun. böyle hikayesi Evet, insanı zaten içine daha çok çekiyor şeyde de poetik. görmüşsünüzdür. Yani kültürel miraslarımızı araştırırken de baktığımızda pehlivanlar muska takarlar. Evet, Evet, doğru. o çok ön planda olan bir şeydir. Muskadan yola çıkarak muska çantalar yarattık. Aynen. Ne bileyim, Güzel. Oğuz bu konuda çok destekçiydi bize zaten. Yani Muskanın içerisindeki doğanın koruyuculuğunu aslına bakarsanız bu süper kahramanları sokağa adapte ederken hani o aksesuarı kullanarak böyle bir aralarında bağlantı olsun istedik. Yani muskanın doğasından gelen bir koruyuculuk evet, var. Biz bu insanlara modern savaşçılar diyoruz ve bunu artık sokağa adapte etme işleminde artık styling bize yardımcı oluyor diyebilirim. Orada çantalar girdi devreye. Aslında kolye olarak da kullandık ilk sezonda. kolye, çanta Sonra her çanta şekilde olarak Artık şimdi değiştirdik. içine birkaç şey sığdırabileceğiz değil mi? tabii ki. Tamam. Doğru. Peki Türk kültüründen başka hangi öğeleri koleksiyonunuza taşıdınız? Şimdi genelde zaten baktığımız zaman tarzımıza bir uzak doğu havasını görürsünüz. Yani bir Japon stil vardır ve oradaki etkileri kendi kültürümüzle harmanlayarak, modernleştirerek sunmaya çalıştık zaten ve bu şekilde de devam edecek. Cinsiyetsiz tasarımları benimsediğinizi söylüyorsunuz. Evet. Cinsiyetsiz tasarımlar gerçekten sizin dediğiniz gibi son yıllarda çok daha fazla konuşulmaya başlandı ve çok daha fazla karşımıza çıkıyor. Sizce neden cinsiyetsiz tasarımlar bu kadar yükselişte? Bu konuyla ilgili Güneş Hanım'a isterseniz bu soruyu paslayalım. O konuyla ilgili kendisi bize daha doğru ve açıklama yapabilir. Limitlere karşı bir döneme giriyoruz. 2020 birçok alışkanlığı kırdı ve yepyenilerini geliştiriyor ama 2011'de yani hayatımıza sosyal medya girdi gireli aslında belli bariyerlere karşıyız. Cinsiyet ayrımı yapan kılıkları biz zaten kadınlar olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıktık. Ceket giyebildiğimiz bir şey, siyah pantolon Pantolon, vesaire doğru. gibi. Onun için erkekler hep geride kaldılar. Onlar bizim gardırobumuza Evet. yaklaşamaz. Biz onların hemen hemen her şeyini giyer ve kullanır olduk. Ama özellikle son 3-5 senedir hayatımızda sweatshirt gibi, t-shirt gibi, uzun gömlekler gibi çok fazla da vücut formunda vücudun kontürlerini izlemeyecek yepyeni ürünler girdi. Bu durumda erkek arkadaşınızın, sevgilinizin, oğlunuzun, kız arkadaşınızın parçasını giymek hayata dair bir kolaylık, bir eşleşme. Daha cazip. Çok daha cazip bir şey ve kişinin kendi stilini moda trendlerinin yeniliklerine uyarak gösterebilmesi için de bir alan sağlıyor. Aslında bir tek cinsiyetsizlik değil, ableizm diye yepyeni bir kavram var. Her türlü sınıra karşı. Yani yaşsız, cinsiyetsiz, zamansız yani Yakup'un Evet, doğru. koleksiyonunu üçgenlediği alan aslında global anlamda herkesin şu anda içinde var olmak istediği alan. Çok doğru. Peki, hazır size geçmişken 2020 yılı moda endüstrisi için gerçekten de dönüşümün yılı oldu. Markalaşma yolculuğunda tasarımcılar için sizce sektörün yeni düzende avantajları ve dezavantajları neler oldu? Aslında beklediğimiz dönüşümlerin içinden geçiyoruz. Dijitalleşme, hızlı olmak bunların en temel ikisi. Daha sonra da kişiselleşme var. Ama geçirdiğimiz bu son 5-6 ay bunu yaklaşık olarak 10 katı hızlandırdı. Hızlandırdı. Bütün bu süreç içerisinde en büyük dezavantaj gibi görünen alan belirsizlik. Yani bu bir tek moda akımında değil, ekonomiden tutun da sosyolojik olarak da karşımızda dikilen en büyük dezavantaj Çok güya. doğru. Ancak belirsizlik aynı zamanda hayal etme ve hayal kurma konusunda kişisel özgür alanı oldukça genişletebilir. Bu durumda tasarımcılar, bir tek moda tasarımcıları değil, dünyadaki her farklı kulvardan tasarımcı için bu özgür alan bir avantaj gibi de gözlemlenebilir. Yaratıcılık noktasında mı Evet, peki? çünkü boş bir Doğru. kanvasa bakıyorsunuz ve kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Evet. Kendi hikayenizi yazmak için ve avantaja çevirmek için yapmanız gereken şey güçlü kaslarınızı bilmek. Çünkü diğerlerinin yapamadığı en iyi neyi yapıyorsunuz? Şimdi Yakup tarafından baktığımızda 30 yıldır biriktirdiği deneyimi ve kendi giyim tercihleri alanında yaşadığı sıkıntıları ve avantajları bir marka çatısına dönüştürdü Evet, ve en iyi doğru. konuştuğu şeyi yapıyor.
her tasarımcı kendi kökünden beslenerek, bu illaki kültürel miras diye gördüğümüz bir şey değil, kendi çok iyi yaptığı ya da kendi ailesinden ya da kendi bölgesinden gelen bir şeyi sahiplenerek, tekstil olabilir bu, Türkiye benzersiz tekstillere ev sahipliği yapan bir alan. Dünyada fark yaratacak ne yapabilir düşünmek için aslında bir fırsat 2020. Bu durumda bu 2020 stratejileriyle yapılmış bir ürün ya da bir marka 2021'de kendi farkını ortaya koymak için de ciddi avantajlara sahip olabilir. Çok doğru. Peki sizi bulmuşken son bir sorum daha var size. Sezonsuz tasarımları artık çok daha fazla konuşuyoruz. Sizce bu geçici bir trend mi şu an içinde bulunduğumuz dönem sebebiyle, yoksa var olan sektör kurallarının değişmesi yönünde bir adım mı? Aslında sezonsuz dediğimiz şey mevsimsizle başladı. Çok fazla uçakla seyahat etme, bundan 6 ay önce herkesin takviminde olan bir şeydi belki. Bu durumda mevsim diye bir şey yaşayamıyorduk. Sıcak bir yerden soğuk bir yere 3 saatte uçmak gibi o hayatı küçülttüğümüz alanda sezonsuz kıyafetlere şöyle ihtiyacımız var. Dünyanın ilk defa can çekiştiğini görmüyoruz. Fazla kılık, fazla çöp, herhangi bir unsur konusunda. Bu kadar fazlalık varken aslında gardıroplar da küçüldü, mobil olan yaşamlar küçüldü, taşınan dev valizler sırt çantasına dönüştü. Bu küçülmenin arasında çok sezona ait, çok o ana ait kılıkların ömrü de kısa. Ömrünü uzatmak Doğru. istedikçe ürünler sezonsuz olmak yolunda neredeyse mecbur bir haritaya sahip olmak zorunda kaldılar. Bu durumda işte Oğuz'un üzerindeki gibi beyaz bir gömlek yine tasarımcının imzasını taşıyor ama bundan 50 sene sonra torununa da hediye edebilir bunu. Kuşaktan kuşağa geçen kıymetler de oldukça alkışlanır olduğu için sezonsuzluk artık modanın içerisinde makro bir trend olarak yaşamaya bence devam edecek. Ben de mesela böyle alışveriş yaparken hep şey diye düşünüyorum. Bunu kızıma bırakabilir miyim? Ya. Bu evladiyelik mi? Yani öyle şeylere gerçekten daha çok yatırım yapma eğilimim artıyor. Daha gönül rahatlığıyla onu dolabıma ekliyorum. Hani daha kalıcı olacağını düşündüğüm parçalara. Bu da aynı kapıya çıkıyor aslında. Benim bir kızım yok ama oğlum var 17 yaşında Maşallah. ve onun da yaptığı tek hareket dedesinin gardırobuna girip oradan eski bir deve tüyü paltoyu sahiplenebilmek için dört gözle beklemek. Çünkü hem dedesinden hatıra hem çok kıymetli bir kumaş hem Evet. de bugün bulamayacağı ve kendi farkını yaratabileceği bir parça. Çok Onun doğru. için bu Z kuşağı da bunu sahiplenmiş durumda. Onun için zannederim ki çok geçici bir şey olmayacak. İyi, buna sevindim. O zaman Oğuz'a dönüyorum. Oğuz'cum hoş geldin. Bulduk. Şimdi hazır böyle jenerasyonundan bahsetmişken sana bu soruyu sormak istiyorum. Modada Z jenerasyonunun ve sokak stilinin yani bu Z jenerasyonunun sokak stilinin tasarımlara etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Sanırım birkaç sene farklı Z jenerasyonuna dahil olmayı kaçırıyorum. Dolayısıyla aslında o kuşağa çok yakınım. Empati kurduğum zaman şunu anlayabiliyorum. Z jenerasyonuna dahil olan bireylerin çoğu artık tüketime bakış açısı ne yazık ki X ve Y kuşağına oranla çok daha bilinçli, ne yazık ki diyorum. Çünkü Y kuşağındanım. Sonlarına denk geliyorum. Şöyle, artık onların tüketim bilinci yerinde, sürdürülebilirliğe çok önem veriyorlar. Modada kapsayıcılıkla ilgileniyorlar. Modanın dayattığı güzellik normlarını kabul etmiyorlar ve görmezden geliyorlar. Dolayısıyla Z jenerasyonu aslında bugün konuştuğumuz konuların çoğunun mimarı gibi. Bizim şu anda içerisinde yaşadığımız seneleri onlar şekillendiriyorlar. Sadece şöyle bir şey var. 96 yılı ile 2010 senesi arası Z jenerasyonu. Yani Google'ın kuruluşuyla birlikte bu insanlar doğmaya başladılar ve hayatlarında teknoloji olmadan bir tek an yaşamadılar. Teknolojinin direkt olarak içerisine doğdular. Dolayısıyla teknolojiyi çok fazla kullanmaları, bunu sevmeleri, kendilerini ifade etmek için bir iletişim aracı olarak görmeleri bir noktada beni tedirgin de etmiyor değil. Çünkü o Z kuşağı için aynı zamanda da en çok fotoğraflanan kuşak deniyor. Yani ellerinden cep telefonlarını asla bırakmıyorlar. Her şey kayıt altında. Evet ve sosyal mecralarda, sosyal medya platformlarında çok fazla varlar.
Ve orada fark yaratma çabaları ya da kendilerini görünür kılma istekleri tabii ki bir yandan da başka bir tüketim şeklini tetikliyor. Aslında bilinçliler tüketime karşı bizden çok daha bilinçliler, içeriğini araştırıyorlar, dünyada karbon ayak izi sayısını arttırmamaya çalışıyorlar, ikinci el alışverişe de okeyler. Bunların hepsi araştırma şirketleri tarafından kanıtlanan şeyler. Sadece beni tedirgin eden Z kuşağı ile ilgili tüketim yapmayı da düşkün olmaları. Tabii ki bu da başka problemleri getirebiliyor yanında. Dolayısıyla bu kuşaklar aslına bakarsanız Z kuşağını takdir ediyorum. Çok onların bakış açısıyla bakıyorum hayata. Hepimizin de oraya yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir tek farkla tüketime olan isteğimizi bir tık hafifletmemiz gerekiyor insanlık olarak. Çünkü doğa bundan kötü etkileniyor. Bir dezavantaja doğru sürükleniyoruz. Dolayısıyla tüm kuşaklar olarak tüketimi kısıp daha sürdürülebilir modaya adapte olmamız lazım. Y+'ın yaptığı gibi biz de artık kumaşlarımızın sürdürülebilir olması için artık çeşitli ekipler kuruluyor. Hani oraya doğru bir adım atılıyor. Bu bir zorunluluk aslında. Y+ olarak ona da sırtımızı dönmüyoruz bu konuya. Çünkü 2 sene önce bu bir trendi ama şu anda artık mecburiyet. Ve bu mecburiyetin peşinden gidiyoruz. Z jenerasyonu ruhuyla ama aslında jenerasyonlar üstü bir bilinçle çalışıyoruz diyebilirim. Çok güzel bir birliktelik olmuş o zaman. Teşekkür ederiz. jenerasyonlar Beğendiyseniz. Ben çok beğendim. Şahsen parlament mavisini de yakaladım koleksiyonda. Ben de normalde çok renk seven bir insanım Evet. ama bugün size uyumlu giyindiğim için Koleksiyona de giren ilk renk olabilir. evet çok beğendim. Parlament olsun. mavisine de bayılırım. Peki dijital dünyada sence trendleri artık kim belirliyor? Yani aslında biraz benzer konular. Trend üreticisi ve trend tüketicisi arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsun? Şöyle, dünyada birçok aslında trend öngörü şirketi var. Bunların bazıları çok büyük çaplı, bazıları daha küçükler. WGSN gibi büyük olanlardan örnek verdim. Aslında bu insanlar bizim için, bizim yaşadığımız platformlarda çok derin araştırmalar yapıyorlar. Gittiğimiz sanat galerilerine hangisine en çok gidilir, hangi sanat eserine daha çok bakılır, ne okuyoruz, televizyonda hangi kanal daha çok zaplanır, aklımıza gelip gelemeyecek binlerce unsuru araştırıyorlar. Dolayısıyla aslında onların elinde bir yelpaze oluyor ve bunları büyük şirket tasarımcılarla buluşturuyorlar. Büyük moda markalarıyla ya da küçük olanlarla da. Bu aslında ortak bir beğeni algısı yaratıyor. Ama burada olay aslında trendi bize yayan, yani halka, kullanıma yayan, ortada katalizör görevi gören bence influencerlar. Mikro ve makro influencerlar. Yani bunlardan birinin sen olduğunu düşünüyorum mesela çok net. Teşekkür Çünkü ederim. seni takip eden insan o trendden etkileniyor. Ama ortada karşılıklı bir etkileşim olduğu için ben senden etkileniyorum. Sonra arkadaşımı etkiliyorum. Arkadaşım da başkasını etkiliyor. Dolayısıyla trend yaratıcısı bu araştırma şirketleriyle markaların işbirliği ama trendi yayan insanlar influencerlar bence. Bu işi çok iyi yapan influencerlar var. Biri bizimle oturuyor şu anda. Gerek Dolayısıyla kızarıyorumdur. trendi yayan Çok insanlar teşekkür olarak ederim. sizi görüyorum tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben de mesela böyle gerçekten işte yeni bir trend çıkıyor bir markanın. En başta ön yargılı davranıyorum biraz ama sonra ister istemez bilinçaltıma yerleşiyor bir takım görsellerle. Orada görüyorum başka bir şekilde kombinlenmiş, burada görüyorum başka bir şekilde kombinlenmiş. Ben de o trend parçayı hani bir şekilde beni takip eden insanlara soruyorum. Sizce bu nasıl? Hani beğeniyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hani düşüncelerinizi merak ediyorum gibi ve tamamen böyle interaktif bir şekilde onların verdiği cevaptan da etkileniyorum. İşte beğenen taraftan da etkileniyorum, kötü yorumlardan da etkileniyorum. Yani hepsinden hani böyle onun sonucunda o parçayı ben de işte dolabıma ekliyorsam, o trend parçayı işte hayatıma sokuyorsam bir şekilde kendime göre adapte ediyorum, stilime uyduruyorum. Bu sefer hiç aklımda olmayan biri de ya aslında bir de böyle de giyilirmiş bu. Hani tamam ben de bunu sokabilirim hayatıma diye böyle zincirleme Zincirleme birbirimizi gidiyor. etkileyip Düzen böyle aynen. aynen devam ediyoruz. Peki. Modanın ismi biraz da böyle döngüsel moda. Yani tamamen beslenerek gidiyor. Hatta lafa karıştım çünkü son dönemlerde trend üreten ve tüketen kelimesi bulut oldu. Ve yeni söylenen şey aslında tüketicinin türetici oldu. Evet, Çünkü aynen. influencer da Evet. tüketici ama türetiyor ve onu beğenen insanlar tarafından alternatifleri Evet. türetilerek Evet de ve bu şekilde ürün zincir. markaya yeni bir istatistik yaratıyor. Onun için aslında trendleri hep beraber yaratıyoruz.
Evet, Sadece çok birileri doğru. çok iyi derliyor ve tekrardan Evet, önümüze koyuyor. birileri çok iyi derleyip önümüze koyuyor. Gerçekten çok doğru. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz de Çok sana keyifli bir teşekkür sohbetti. ederiz. Şimdi kısa bir videomuz daha var. Ondan sonra saat 4'te Südiye Etüz defilesi ile yayın devam ediyor olacak. Görüşmek üzere.